모두 날 따라 따라 콧바람 삐끗바람 Let you up 신바람바람바람 Let me up 콧바람바람바람 달려 I'm coming 오늘도 running 이제 날 따라와 따라 콧바람바람 신바람밤밤. Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz sevgili minik ailem. Bugün size Oh My Baby adında bir diziyle geldim. Dizimiz 16 bölümden oluşan ve 2020 yılında yayına girmiş bir dizi. Fakat şu anda Netflix'te bulabilirsiniz diziyi. Dizimiz çok güzel. Çok güzel. Adından da belli olduğu gibi bebeklerin bolca içerik olduğu bir dizi ama çok da hoş bir diziyle karşınızdayım. Burada benim çok sevdiğim, belki de favori diyebileceğim oyuncularımızdan biri. Başrol ve hatta konuyu oluşturan karakteri de kendisi canlandırıyor. Bu isim Jang Nara. Jang Nara burada belli bir yaşa gelmiş, evlenmemiş, aşkı bulamamış bir kadın ama bunların yanı sıra bunlarda hiç gözü yok. Bunları aramıyor ya da bunlara ihtiyaç duymuyor. Ama onun tek istediği şey bir bebek sahibi olmak. Ama bunu evlenmeden ya da bir ilişki içinde olmadan nasıl yapacak? Aslında konu tamamıyla bu arkadaşlar. Çok tatlı bir şekilde işlenilmiş, anne olmak isteyen bir kadının öyküsünü görüyorsunuz aslında. Ve çok bilmiyorum, neşeli, hüzünlü, hayattan bir parçayı izliyorsunuz dizide aslında. Ve burada da kendisi belli bir noktada 3 tane erkek dikkatini çekiyor ve onlarla ilgili çok değişik düşünceleri oluyor. Ve bu değişik düşüncelere eşlik eden bu 3 karakteri de söylemeden geçemeyeceğiz tabii ki. Çünkü yapı taşları da onlar bir nevi. Şimdi gelelim tek tek o isimleri söylemeye. İlk ismimiz bir fotoğrafçı karakterini canlandırıyor ve gerçekten Jang Nara'nın canlandırdığı karakterle bağı ve iletişimi çok komik. İzlerken güleceğinizi garanti ederim. Ve bu güzel karakteri canlandıran oyuncumuz da Go Jun adlı oyuncumuz. Go Jun genelde çok farklı karakterleri seçiyordu. Hep bir böyle nasıl diyelim, zampara karakterler, eşini aldatan roller. Birkaç defa onu öyle rollerde görmüştüm. Burada o kalıbın dışına çıkmış olması beni çok mutlu etti. Çok komik bir karakteri canlandırıyor. Aynı zamanda kendisinde çok duygusal bir hikayesi var dizi içinde. Bir öteki karakterimiz Jang Nara ile birlikte çalışan, ondan yaşça küçük bir oyuncu. Daha doğrusu oyuncu değil, bir karakteri canlandıran oyuncumuz diyeyim. O da Jung Gun-ju adlı oyuncumuz tarafından canlandırılıyor. Oldukça komik. Yani dizi birçok yerde sizi güldürecek. O yüzden bence seveceksiniz bu diziyi. Ve öteki karakterimiz ve son erkeğimiz ise Jang Nara'nın canlandırdığı karakterin bir nevi çocukluk arkadaşı ve bir şekilde yaşamları çok iç içe. Ama ipucu çok vermek istemiyorum. Dizide izlemenizi tercih ederim. Bir doktor kendisi aynı zamanda ve bu karakteri canlandıran oyuncumuz Park Byung-hun adlı oyuncumuz. Çok güzel bir kadro. Bu 4 ismin çevresinde daha ağırlıklı Jang Nara'nın merkezinde olduğu konumuz bu şekildeydi. Şimdi sizi hemen klibe uğurluyorum. Ardından yorum kısmında görüşelim.
yours and mine is mine. What's mine is mine. My face is saying I don't need no disguise. Don't comment on my body, do not reply. Your business is yours and mine is mine. Why do you care so much? Who's that right? Why? Yes. Say that shit with your chest. Be your own fucking best friend. Say that shit with your chest. Keep moving the bus next. Yes and yes and say that shit with your chest. And be your own fucking best friend. Say that shit with your chest. Keep moving the bus next. Yes and yeah. Evet, yorumlara gelelim. Şimdi özellikle Cangnara zaten müthiş bir iş çıkarmış. Karakterin bence dizinin en güzel mesajı şuydu. Evlilik, nişanlı olmak vesaire gibi formalite olan bir takım adımları izlemenizi bekliyor aslında toplum. Çocuk sahibi olmak istemek dünyanın en doğal şeyi ve bunu izliyorsunuz. İnsanların bu kadar yargılayıcı oluşu ve tek ebeveynlere karşı sadece anneler olarak da demiyorum, baba olarak da bir sonraki hafta size güzel bir dizi tanıtacağım. Orada da mesela ufak bir spoiler vereyim. Bu rollerin aslında değişmesini göreceksiniz. Burada tek bir kadın olarak çocuk sahibi olmak istemesi ama hem annesi olumlu bakmıyor, hem etrafı olumlu bakmıyor, hem bunu yaparken aslında birçok kötü pozisyona düşüyor dizi boyunca. İzleyenler zaten biliyor bunları. Bunları izlemek çok dokunaklıydı ve öteki yandan dizi tamamen bu konunun ek bir konusu olarak çok farklı bir konuya daha değiniyor. O da bu meselenin çiftler arasında ne kadar ciddi bir sonuca varabileceği. Çünkü Go Jun'un canlandırdığı karakterde çocuk sahibi olamayan bir insan görüyoruz ve bunun için ilişkisi bozulmuş. Ve çok ağır bir şekilde de sevdiği insanı kaybetmiş. Daha doğrusu yollarını ayırmış bir karakteri canlandırıyordu. Ve aşık olunca Cangnara'nın bir söz, yani karakterde dediği bir söz vardı. Sen bana sormuştun diyor işte evliliği mi, yani sevdiğin insanı mı yoksa bebek mi tercihin olur diye. Birçok insan, tabii ki birçok anne özellikle doğum yaptıktan sonra bebeğini seçer diye düşünüyorum. Ama burada o kadar güzel bir aşk yakalamışken tabii ki bebekle taçlansaydı çok daha güzel olurdu. Ama hem zaten kendi sağlık durumları izin vermediği için hem uğraşılıp olmadığı için beraber olma ve güzel bir ilişkiye devam etme yoluna gittiler. Bence çok güzeldi o anlamda. Yani birlikte kalabilmeleri, bir bebek sahibi, yani bebek sahibi olmak çok istemesi ve öteki yandan da aşık olduğu adam. Yani çok kritik bir seçimdi aslında. Ama yine de şöyle de düşünebiliriz tabii. Karakter, yani kendi doğurması ya da hamile kalma durumu da çok riskli olduğu için, daha doğrusu çok düşük bir ihtimal olduğu için zaten belki bunu da düşünerek karar vermişti diyebiliriz. Ama ben romantik yönden bakmak istedim. Her üç karakterin de erkekler kadromuzda çok güzel bence dokunuşları oldu diziye. Doktor karakterimiz keza kendisi çocukluk arkadaşı ama belki de ona bir kadın gözüyle bakmıyordu. Aynı zamanda bu duyguları şeyden ayırmak da önemli. Acıma hissiyle sevme hissi aynı his değildir ya. Burada da yaşadığı onca şey toplum baskısıyla acıyor mu yoksa gerçekten aşık mı diye sorguladığım bir karakter oldu. Ve öteki yandan da imo diye dolaşan bir karakterimiz. Teyze diye başlayıp teyze demele lazım olur kıvamına gelmiş bir muhabbetleri oldu. Çok komikti bence.
Ya adım adım ben yüzümde gerçekten gülümsemeyle izledim. Yeri geldi çok da üzüldük tabii ki. Bu yüzden de diziyi çok sevdim. Aynı hayat gibi. Hayatı izlemek oldu. Acısıyla tatlısıyla çok güzel bir serüven. Bir öykü karşınıza çıkmış oluyor bu diziyle beraber demek isterim. Bu şekilde. Umarım siz de beğenmişsinizdir ya da beğenirsiniz. İzlediyseniz yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.